Şu anda bir zamanların en yoğun nüfuslu yeri olarak kabul edilen şehre bakıyorsunuz. Toplamda 6,5 dönümlük bu yere sadece 4 futbol sahası sığabiliyor. Düzinelerce bina birleşerek bir bütün haline gelmiş. Bu yapının içinde dükkanlar, restoranlar, kiliseler, özel evler ve bir şehrin ihtiyacı olan neredeyse her şey var. Burada dışa bakan daireler güneş ışığının tadını çıkarabiliyorken, içeride kalan dairelere güneş ışığı temas bile etmiyor. Çoğunlukla karanlık patikalarla dolu bu blok içinde bulunan çok sayıda daire var. Her türlü insanın saklanma sebebiyle buraya çekildiği devasa bir kent labirenti bu. Burası ışığın ve kanunun olmadığı şehir. Kowloon Walled City. Kowloon Walled City, Türkçe'ye çevrildiğinde Kowloon duvarlı şehir anlamına gelmekte. Burası askeri bir kaleydi esasında. Gün ışığı yoktu, her yer binaydı. Böyle bir yerde nüfusun giderek artması sokakları çöple tıkamıştı. İnsanlar çöplerden arta kalan yerlerde yürüyordu. Tabii kötü alışkanlıklar ve kanunsuzluklar da cabası. Polisin bile adım atmaya cesaret edemediği yerlerin efsanesi vardır ya, işte orası Kowloon Wall'tu. Gelin bugün hep birlikte Kowloon Walled City'nin derinliklerine inelim. İyi seyirler. Kowloon Walled City, Hong Kong'un Kowloon City semtinde bulunan yönetimsiz ve yoğun nüfusa sahip bir yerleşim yeriydi. 1970'lerde veya 1980'lerde Hong Kong'a gelen çoğu ziyaretçi uçakları havaalanına yaklaşırken klostrofobik bir ada görünümünde olan bu bölgeyi yalnızca havadan görebilirdi. Tekinsiz ortamından dolayı burası pek de turistik bir bölge değildi. Yerliler tarafından karanlığın şehri anlamına gelen Hak Nam olarak da bilinen Kowloon Walled City, karanlık ününü kısmen de olsa hak ediyordu. Suç faaliyetleri için bir yuva olması ile şöhret kazanan Kowloon Walled City, balık köftesi ve kavrulmuş etten plastik oyuncak bebek parçalarına kadar her şeyi üreten devasa bir fabrikaydı. Bölgeyi Çinli bir uyuşturucu mafyası yönetmekteydi. İş gücü olarak da eroin bağımlısı gençler kullanılıyordu. Ancak bunca karmaşaya rağmen insanlar sıradan hayatlarına devam etmeyi de sürdürüyorlardı. Şehrin sakinlerinin çoğu diğer Hong Konglulardan aslında fazla da farklı değildi. Genelde yaşam, eğitim ve diğer sosyal konular için endişe içinde olan ve yaşamlarını az bir kazanç ile sürdürmeye çalışan insanlardı. 1950'lerden 1994'e kadar 300 adet birbiriyle bağlantılı binadan oluşan büyük bir kompleks olan Kowloon Walled City'de 50.000'den fazla insan yaşadı ve çalıştı. Bölgeye 65.000 metrekarelik bir alanı kapsıyordu. Bu da burasını yeryüzündeki en yoğun nüfuslu yerlerden birisi haline getirmişti. Kowloon Walled City zamanla duvarlarını kaybetti, yıkıldı ve bugün bir kent parkına dönüştürüldü. Fakat birçok kişinin aklında bölge sakinlerinin neden duvarlarla çevrili küçük bir yerde yaşamak zorunda olduğunun sorusu kaldı. Ayrıca insanların akıllarında bu insanlar bu yerlerde nasıl yaşamışlar sorusu da dolaşıyordu. Peki Kowloon Walled City neden ve nasıl kuruldu? Başlangıçta yalnızca 10 askerin bulunduğu küçük bir Çin askeri karakoluydu. Yaklaşık bir 100 yıl sonra karakol genişletilerek daha büyük bir kale inşa edilince şekillenmeye başladı. Çin çayı İngiliz tüccarlar için çok değerliydi ve İngilizler bu çayı büyük miktarlarda satın alarak bölgenin refahını sağladılar. Ancak bu ticaret ilişkisi oldukça dengesizdi. İngilizler büyük miktarda çay alırken Çin'in Avrupa'dan gelen mallara pek ihtiyacı yoktu. Bu ticaret dengesini iyileştirmek için İngilizler Hindistan'dan Çin'e yasa dışı yollarla afyon ithal etmeye başladılar. Bu plan etkili oldu ve uyuşturucu tüketimi hızla yaygınlaşarak Çin'in ekonomisinde büyük yıkıma yol açtı. Bu kötü krizi fark eden Çin İmparatorluğu afyon ticaretini durdurmak için kararlı adımlar attı. Fakat bu hareket sonradan 1. Afyon Savaşı olarak bilinecek savaşa yol açtı ve İngiltere bu savaşı kazandı. Sonrasında ise 1841'de Hong Kong'u işgal etti. Sonuç olarak 1839 ve 1842 yılları arasında yapılan 1. Afyon Savaşı'nın kaybedeni Çin Halk Cumhuriyeti olmuştu. Bu yüzden savaşı kaybeden Çin, Nanking Anlaşması ile Hong Kong'un bir bölümünü İngiliz İmparatorluğu'na bırakmak zorunda kaldı. Buna rağmen yeni kurulan İngiliz kolonisini daha iyi izlemek için Çin hükümeti Kowloon Körfezi boyunca duvarlarla çevrili bir kale inşa etmeye karar verdi. Sadece 213 metreyi 122 metre ebatlarında olan bu küçük kale ilerleyen süreçte Kowloon Walled City olarak bilinmeye başlandı.
Geçitler genelde 1-2 metre genişliğindeydi. Bu duvar kente ilginç olan bir başka şey de neredeyse hiç yere basmadan kenti kuzeyden güneye baştan başa dolaşabilmekti. Bunun sebebi ise zekice kullanılmış bir merdiven ve geçit sisteminin olmasıydı. 15 yıldan kısa bir süre içinde Çin ve İngiliz hükümetleri arasındaki ticaret geriliminin artmasıyla 2. Afyon Savaşı patlak verdi. Savaşı kaybeden Çin, Hong Kong'un tamamını İngilizlere bırakmak zorunda kaldı. Ancak Kowloon Wall City muaf tutuldu ve bir Çin bölgesi olarak kaldı. Kowloon Wall City'nin belirsiz yasal statüsü ise bölgeyi zamanla bir gecekondu cenneti haline getirdi. Ne Çin ne de İngiltere kentin sorumluluğunu üstlenmeyince zamanla yaşayanlar bağımsız ve kanunsuz biçimde istedikleri şekilde şehre yerleştiler. Polisin ve hükümetin giremediği bu bölge kanun kaçaklarının vazgeçilmez alanı haline geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Japon işgalciler yakındaki Kaitak havaalanının pisti için malzeme toplamak üzere şehrin duvarlarını yıktı. İngilizler Japonların teslim olmasının ardından Hong Kong'un kontrolünü yeniden ele geçirirken başka bir zorlu sorunla karşılaştılar. Çin iç savaşından kaçan binlerce mülteci Kowloon Yarımadası'na kaçmış ve resmi uyarılara rağmen ayrılmayı reddetmişti. Kentin çatısı toplanma ve sosyalleşme mekanlarıydı. Tüm bu düzensizliğin içinde sistemin işleyişi birçok mimarın ilgisini çekmekteydi. Çünkü insanların yaşayabilmek için bulduğu çözümler dahiyaneydi. Ayrıca insanlar birbirleriyle yardımlaşarak uyum içinde yaşıyorlardı. Şehrin içinde gözlerden uzakta bir sakinlik vardı. 1948'e gelindiğinde İngilizler Çin hükümetinin bölge üzerindeki uygulanmayan yargı yetkisini kabul ederken bir elden çıkarma politikası benimsemişti. Kısa süre içinde şehir daha da kalabalıklaştı. Sonrasında iç kısımlara çok az ışığın ulaşabildiği bir yer haline geldi. Kısa süre sonra Kantonca'da karanlık şehir anlamına gelen Hak Nam lakabını kazandı. Kowloon Wall City'deki yaşam aşırı kalabalık, dar alanlar ve sınırlı kaynaklarla şekillenmiş, kendine has bir düzen içinde kaotikti. Hong Kong'un yanı başında oldukça küçük bir alanda yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı bu bölge, elektrik, su ve temel altyapı yetersizlikleri nedeniyle adeta kendi kendine yeten bir mini şehir gibi gelişmişti. Bu ortam bina yoğunluğu ve düzensiz yapılaşma nedeniyle şehirde gün ışığının girmediği sokaklar ve sürekli nemli bir atmosfer yaratıyordu. Binaların en alt katında yaşayan insanlar için nefes almak bile son derece zordu. Günlük yaşam kısıtlı alanlardan dolayı çok dar, labirent gibi koridorlarda ve birbirine bitişik üst üste dizilmiş apartman dairelerinde geçiyordu. Apartmanlar sürekli genişletilerek yukarı doğru inşa edildiğinden binalar 10 kata kadar yükselmiş ve içeride dar geçitler, iç içe geçmiş elektrik kabloları, borular ve merdivenler oluşmuştu. Dar koridorlar ve ortak kullanım alanları mahalle içindeki sosyal etkileşimi artırsa da güvenlik ve sağlık açısından büyük riskler taşıyordu. Ekonomik olarak Kowloon Wall City, düşük gelirli grupların sığındığı ve çoğu kişinin küçük işletmelerle geçimini sağladığı bir yerdi. Yasa dışı diş klinikleri, el yapımı ürün atölyeleri, restoranlar, lokantalar ve çeşitli küçük işletmeler şehrin ekonomisini döndüren yerlerdi. Polis resmi olarak bu bölgeye müdahale edemediğinden yerel halk yeraltı dünyasının etkisi altındaydı. Burada bazı yasa dışı işler de yapılmaktaydı ve neredeyse yapılan işlerin hepsi onlar için çok normaldi. Gel gelelim tüm bu zor şartlara rağmen Kowloon Wall City'de yaşayanlar arasında güçlü bir topluluk ruhu vardı. Komşular birbirlerine destek oluyor, birlikte yemek yiyor ve alanı mümkün olduğunca yaşanabilir hale getirmeye çalışıyorlardı. Burada yaşam gerçekten çok zordu. Altyapı eksikliği olması, çöp toplama sistemlerinin olmaması gibi şeyler sağlıksız koşullara yol açmıştı. Dev fareler, her yerden sarkan elektrik telleri, aralarından geçerek yürümek zorunda olduğunuz çöpler. Kowloon Wall City'de yaşayanların çoğu Çinliydi. Ancak bu dar ve yoğun yaşam alanı farklı uyruklardan insanların da eviydi. Çoğunluğu Hong Kong ve Çin anakarasından gelen göçmenler oluşturuyordu. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında Çin'den kaçan mülteciler savaş ve sosyal çalkantılardan uzaklaşmak amacıyla buraya yerleşmişti. Ayrıca Hong Kong'un geri kalanında yaşamın pahalı olması ve burada polis müdahalesinin olmaması, yasa dışı işlere karışmış ya da başka nedenlerle normal topluma uyum sağlamakta güçlük çeken kişileri de buraya çekiyordu. Bazı Koreli göçmenler, Vietnam Savaşı sonrası Güney Asya'dan gelen mülteciler ve diğer azınlık gruplardan insanlar da şehre yerleşmişti.
Kowloon Walled City özellikle dışarıdan bakanlar için tehlikeli ve güvensiz bir yer olarak görülüyordu. Ancak içeride yaşayanlar için güvenlik algısı çok farklıydı. Suç oranları yüksek olsa da özellikle dışarıdan müdahalenin olmaması ve topluluğun kendi kurallarına göre yaşaması şehir içinde belirli bir denge sağlıyordu. Suç ve yasa dışı faaliyetler özellikle Triad adı verilen Çin mafyasının etkisi altında olduğundan dışarıdan gelen biri için tehlikeliydi. Kowloon Walled City'nin sakinleri burada yasa dışı diş kliniklerinden kumarhanelere kadar pek çok faaliyet olmasına alışmışlardı ve çoğu kişi günlük yaşamda bu durumdan uzak kalmayı başarabiliyordu. Ancak içeri girmeye karar veren yabancılar dikkatli olmak zorundaydı. Yabancılar bazen şüpheyle karşılanır ve dikkatle izlenirdi. Peki Kowloon Walled City günümüzde ne durumda? 40 yılı aşkın bir süre Kowloon Walled City garip siyasi statüsünden yararlanarak büyüdü. Bununla birlikte bölge sakinleri de bu tür günlerin sayılı olduğunu biliyorlardı. Çünkü sonunda hükümetin yeniden devreye gireceği bir zaman gelecekti. 14 Ocak 1987'de o gün geldi. Sabah saatlerinde mahalle sakinleri günlük işlerine giderken şehrin yıkım ve imar haberi geldi. Kasım 1991'e kadar yaklaşık 33 bin memnun sakin taşındı. Uzun ve sancılı bir tahliye döneminden sonra yıkım 1993 Mart'ında başladı. Nisan 1994 itibariyle Kowloon duvarlı şehir artık fiziksel biçiminde mevcut değildi. Geriye sadece toz, moloz ve yıkılamayacak bir kültürel miras kaldı. Kowloon Walled City'nin yıkılmasının ardından Hong Kong hükümeti siteyi bir parka dönüştürmek için planlar yaptı. Bu park Ağustos 1995'te tamamlandı ve Aralık ayında resmi olarak halka açıldı. Kowloon Walled City'nin kültürel mirasını korumak için de dikkatli bir değerlendirme yapıldı. Parktaki patikalar Kowloon Walled City'deki eski sokakların adlarını aldılar. Sitenin büyüleyici tarihini anlatmaya devam etmek için yapılan sergi salonlarında eserler sergilendi. Bugün bölgeyi ziyarete gidenler yeşillikler içinde bir park, alışveriş mekanları ve eski yaşamı anlatan küçük bir müze ile karşılaşıyorlar. Ayrıca parkın bir ucunda ise Tayland yemeklerini ve Müslüman mutfağını bulabilirsiniz. Artık herhangi bir güvenlik problemi yok. Batman gibi birçok filme sahne olan, hatta bilgisayar oyunlarına bile ilham veren Kowloon Walled, hafızalarımızda çarpık ve plansız bir yapılaşmanın sonuçlarını gözler önüne seren bir örnek olarak yaşamaya devam ediyor. Kowloon'un eski sakinleri ise oradaki samimi kültürü özlediğini söylüyor. Sokak tezgahları şehrin insanları tarafından yapılan lezzetli ikramları sunuyordu. Orada yaşayanların çoğu birbirine sıkı sıkıya bağlıydı ve anlattıklarına göre her zaman birbirlerine yardım ediyorlardı. Getto diye adlandırdığımız birçok yer böyle değil midir zaten? Büyük ve sözde elit kesimlerde bulunamayan dayanışma bulunur. Eskiden Kowloon'da yaşayan insanlar oraya dair en çok özledikleri şeyin paylaştıkları özel bağ ve arkadaşlık olduğunu söylüyor. Biz sokaklarda masa tenisi oynarken çocuklar çatılardan bir oraya sıçrardı diyorlar. Burası yıllarca kendi kendine düzenleyen anarşist bir toplumdu. Bir şekilde dünyada tutunamamış insanların yeriydi. Ucuz iş gücü ve 12 saat aralıksız hiç güneş ışığı görmeden çalışan insanların sağlıksız koşullarda ürettiği ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyordu. Peki siz Kowloon Walled City'de yaşayabilir miydiniz? Ya da en azından burayı hayatınızda bir kere olsun gezmek ister miydiniz? Yorumlarda görüşlerinizi okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi sizlerle önceden Kowloon Walled City'de yaşamış biriyle yapılan bir röportajdan kesiti paylaşmak istiyorum. Kowloon Walled City'de büyümek nasıldı? Bu ortamda günlük hayatınız nasıl geçiyordu? Burada büyümek başkaları için karanlık ve kaotik görünse de bizim için alışılmış bir şeydi. Her sabah uyandığımda dar koridorlardan yükselen sesler arasında güne başlardım. Sokaklarda adeta bir arı kovanı gibi herkes kendi işindeydi. Yiyecek tezgahlarından el işçiliği yapan atölyelere kadar her köşe başında bir faaliyet vardı. Çocukken labirent gibi sokaklarımızda arkadaşlarımla oyunlar oynardık, birbirimize bakar, yemeklerimizi paylaşırdık. Bu beton yığınının içinde herkes birbirine destek olurdu. Çünkü burada yalnız olmak zordu. Dışarıdaki dünyaya göre çok farklıydı ama burası bizim evimizdi. Peki Walled City içinde güvenlik ve huzur konusunda ne düşünüyordunuz? Burası dışarıdan tehlikeli görünüyor. Evet, dışarıdan tehlikeli bir yer gibi görünüyordu ama içeride bir tür denge vardı. Elbette bazı tehlikeler de vardı. Triad gruplarının yasa dışı işleri gibi. Ama çoğu zaman sıradan insanlar bundan uzak kalmayı başarırdı.
Burada yaşayanlar birbirlerine sonsuz güvenirdi. Komşularımız ailemiz gibi olmuştu. Bir sorun yaşandığında herkes bir araya gelir, çözümler üretirdi. İçerideki güvenliğimiz kendi kurallarımıza göre sağlanıyordu. Bir nevi yazısız bir yasa vardı. Kimse başkasının işine karışmaz, birbirine saygı gösterirdi. Burası küçük bir dünya gibiydi. Kapılar her zaman kapalı değildi ama herkes kendi alanına sadık kalırdı. Yabancılara veya ziyaretçilere nasıl davranırdınız? Dışarıdan insanlar geldiğinde neler hissederdiniz? Yabancılar geldiğinde biraz temkinli olurduk. Çoğu zaman turistler fotoğraf çekmeye ya da hikayeler duymaya gelirdi. Ama burası bizim özel alanımızdı. Bu yüzden yabancıların dikkatli olmasını beklerdik. Bir yabancı tanıdık biriyle gelirse ya da rehberlik alırsa ona daha sıcak yaklaşırdık. Fakat kimseden hoşlanmadığımızdan değil, sadece mahremiyetimizi korumak isterdik. Yabancı biriyle tanıştığımızda bazen hikayelerimizi anlatırdık. Ama burada yaşamayı gerçekten anlamak için içinde yaşamak gerekiyordu. Şu an Walnut City yok. Yıkıldıktan sonra burayı özlüyor musunuz? Elbette özlüyorum. Kulağa tuhaf gelebilir ama orası her şeyin bir arada olduğu bir yerde. Şimdi dışarıdaki hayata alışmak zorundayım ama oradaki topluluk ruhunu bulmak kolay değil. Orası kendine özgü bir dünyaydı. İnsanlar zorluklara rağmen bir arada yaşamanın bir yolunu bulmuştu. Walnut City yakıldığında sadece bir yer değil, yılların getirdiği dostluklar, anılar ve bir topluluk ruhu da kayboldu. Şimdi o günleri hatırladığımda bazen o karmaşayı bile özlüyorum. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta Avrupa'nın ortasında hiçbir kanunun olmadığı, hippilerin gerçek evi Kristiyanya şehrini anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.